Yaz mevsimini pek sevmem. Güneş, deniz, kum tatilinde. Ama işte buradayım. Leros'ta bir şezlongta. Uzun bir kış, hareketli bir bahar ve sıcak bir Haziran'ın ardından biraz dinlenelim dedik. Çok değil, 3-4 günlüğüne Leros'a geldik. Böyle yer değiştirmek ama özellikle hal değiştirmek iyi olur diye düşündük. Gerçi Bodrum'da yaşayıp tatil yapmak biraz tuhaf gelebilir ama tatil dediğin şey sorumluluktan azade bir şeydir ya. Kahvaltın önüne gelir, oda temizlenir. Sana düşen sadece keyif almaktır. Bodrum'da yaşamakla tatil yapmak aynı şey değil bu anlamda. Bugünün en güzel sürprizi Bodrum'dan tanıdığımız, Orçun sayesinde tanıdığımız Ayşegül ve Berkan'la karşılaşmak oldu. Onlar da adanın farklı bir noktasında kalıyor olsalar da bisikletle tura çıkmışlar, dolaşmaya çıkmışlar. Karşılaştık ve bütün öğleden sonramızı birlikte geçirdik. Çok tatlı muhabbet ettik, biramızı içtik, denize girdik ve ilk günü böyle noktaladık. Aslında bugün bana biraz çocukluğumdan bir takım anıları su yüzüne çıkarmış oldu. Bu mutluluk verici çünkü o zaman gerçekten tatiller bir başkaydı. İşte kumdan kale yapmaktı, yüzmekti, top oynamaktı. Sonra Yeni Türkü'nün şarkısında söylediği gibi biz büyüdük ve kirlendi dünya. Her şey değişti gerçekten. Bundan yıllar önce Hülya'nın kardeşi ve ailesi tatil yapmak üzere Türkiye'ye geldiler. Fethiye taraflarındaydık. Bir akşamüstü Öldeniz'e indik. Orayı görmek istiyorlardı. İşte yürüyüş yaptık falan filan. İşte paraşütle inenler, şunlar falan. Hani akşamüstü insanlar artık sahilden yavaş yavaş çekiliyorlar. Akşam yemeği için hazırlanacaklar. Dolayısıyla hem Öldeniz neredeyse boşalmak üzereydi. Şezlonglar boşalmıştı. Şemsiyeler kapatılmış. İyi dedik burada bir 15 dakika yüzsünler. Öyle istemişlerdi çünkü. Misafirlerimiz denize girdiğinde ben de elimde havlular onları bekliyorum. Bir şezlongun köşesine bıraktım havluyu. Hemen biri koşarak geldi böyle elinde fiş. Abi de şemsiye ve şezlonga ücret kesiyoruz. Durumu anlattım dedim böyle yani girecekler çıkacağız. Abi kural böyle falan sonra bana kızarlar. Ben de havluyu kuma atmak suretiyle durumu çözdüm ama bu zihniyete bir anlam veremedim ki aynı zihniyet zamanla her yere yayıldı. Sanırım tatil anlayışım da bu yüzden değişti. Bütün yıl çalış, 10-15 gün için bir yerlere git, sonra birileri seni enayi yerine koysun. O yüzden bu popüler yerlerden uzaklaştım. Daha sakin, daha el değmemiş yerler aradım. Şimdi saysam buralarda popüler diyeceksiniz ama o zamanlar öyle değillerdi. Bozcaada gibi, Selimiye gibi. Babamdan kalma bir öğreti vardır. Bir yere gittiğinde tatil vesaire için mutlaka oranın yerlisiyle tanış diye.
Onun bu nasihatinin kulağıma küpe yapmışımdır. Çünkü oralarda tanıştığım insanlar, kurduğum dostluklar İstanbul'dan ayrılma kararımı epey şekillendirdi. Zamanında Bozcaada ve Selimiye'de toprak almamın, hatta Bodrum'a taşınmamın sebebi o zaman kurduğum dostluklardır. Ama zamanla sosyal medya bu saklı yerleri görünür kıldı, ortaya çıkardı. Sahiller parsellendi, tatil artık satın alınabilir bir şeye dönüştü. İnsanlar tatile gidemez olunca bankalar kredi vermeye başladı. İşte o noktada hayatıma öyle güzel bir şey girdi ki bisiklet. Vallahi her yıl bu yıllık izinlerimin bir haftasını bisiklet yolculuklarına ayırmaya başladım. Yılın iple çektiğim en özel dönemleriydi. İşte bir hafta sevdiklerimle, bir hafta kendime vakit ayırarak tatil yapmaya başladım. O çadır konaklamalı uzun bisiklet turları gerçekten benim için çok heyecan verici bir şeydi. Bodrum'a taşımadan önce yaz izinlerimin tamamını da kışa kaydırmıştım. Amaç yeni insanlar tanımak, oraya alışmak vesaire falandı. Biraz da kendimi tanımak. Ama yaz mevsimi ne yaparsan yap kaçamıyorsun. De artık sıcağa gelemiyorum. Nem, yapış yapış hava. Bodrum yazları çılgın bir yere dönüşüyor. Evden çıkasım gelmiyor. O yüzden bu yazda diyorum ki tatil mi? Aman kalsın. Ama Hülya istiyordu. Valla böyle içinden biraz söylendim. Hani aman şimdi masraf ne gerek var, sıcak falan diye ama hiç sesimi çıkarmadan bilgisayarın başına oturdum. Feribot biletlerimizi aldım ve otel odamızı ayırttım. Kendime küçük bir görev verdim. Defter kalem aldım yanıma. Hani bir an çizerim, bir şeyler karalarım diye. Bir de kitap. Gerçekten burada olduğumu anlamanın bir yolu buydu. Telefon yok, plan yok. Sadece Hülya, ben ve üretmek. Artık Leros'taki son birkaç saatimiz. Burası bana Kilyos'taki tatillerimizi hatırlattı, onu söyleyebilirim. 2 yıl öncesine göre bir şemsiyenin etrafında dönmekten çok daha fazlasını yaptık. Günde ortalama bu 3 günde 8500 adım attık. Bol bol yüzdük, Pantelle'ye yol düşen arkadaşlarımızı ağırladık, güzel yemekler yedik, güzel müzikler dinledik. Ve en önemlisi Pantelle'yi keşfettik, en azından yakın çevresini. Şimdi Bodrum'a dönerken sadece anılar değil, anlam da götüreceğiz beraberimizde. Eskiden arkadaşlarımın arasında vardır. Böyle seyahate çıktıklarında gittikleri yerden kendilerine kartpostallar atarlardı. Başka arkadaşlarım da buzdolabı magnetleri toplarlardı. Bilmiyorum size iyi geliyor mu böyle yer değiştirmek, hal değiştirmek? Tatillerinize anlam katmak için siz ne yapıyorsunuz? Neler topluyorsunuz? Koleksiyonlarınız var mı? Yorumları yazın. Biliyorsunuz yorumları tek tek okumayı ve onlara yanıt yazmayı seviyorum. Dolayısıyla mutlaka yorumlara yazın. Başta gönülsüz olsam da evet, iyi ki gelmişiz. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatte kalın. Hoşça kalın.